Merhaba, bilip bilmeden hoş geldiniz. Hani hızlı yürümek istiyorsanız yalnız, uzağa yürümek istiyorsanız biriyle yürüyün diye bir söz var. Şimdi bunu bir kenara not edelim. Birazdan buna döneceğim. Biz bugünkü önemli konumuza gelelim. Şimdi yahu bu İtalyanlar neden böyle? Çok mu yetenekliler? Neden tüm İtalyan dansçılar sanki doğuştan yarışmacı veya sahne sanatçısı olarak mı böyle dünyaya geliyor? Yani yok canım, belki şarkıları anlıyorlar, hani kesin ondandır falan. Yoksa bizim bilmediğimiz, yani gözden kaçırdığımız bir şey mi var? Var var. Yani gelin sizle bu önemli konuyu bugünkü sohbetimizle konuşalım. Şimdi bir dansçının ki hadi gelin bugün salsa için konuşalım, kendini uluslararası yarışmacı düzeyinde en üst seviyede deneyimleyip geliştirebileceği, gezegendeki en önemli ve çetin birkaç ülkeden biri İtalya. Belki de ilk ikide. Şimdi durum böyle olunca sporcularımız WDSF'in ya da IDO'nun veya diğer tüm organizasyonların İtalya'da düzenlediği yarışmalara belli bir mesafede yaklaşıyorlar. Yani geçen sene Makedonya'da yapılan Dünya Şampiyonası'ndaki yarışmanın yarısı Türk sporculardan oluşuyordu. Böyle bir İtalyan çift geldi. Hani sildi süpürdü ortalığı. Yani hatırlayanlar vardır. Adam havalarda uçuyordu. İsmini vermeyeyim şimdi. Çeviklik, hız desen ki deme. Yani üst seviyede. Kostüm, genel prezentasyon diyecek hiçbir şey yok. Freestyle bağlantı blokları kusursuz. Akıcılıkta koreografisi falan zaten muhteşem. Şimdi sporcularımız vallahi bu İtalyan sporcuyu izledi. Her çıktığı hitte. Belki hayranlıkla izledi, belki feyz alarak. Orası bizim konumuz değil. Bizim konumuz bu sporcu geçen hafta İtalya'da düzenlenen, kendi ülkesinde düzenlenen yarışmada bir kategoride finale kalamadı. Herhalde solo erkekti. Couple kategorinin birinde finale kaldı. Zor bela orada da sonuncu oldu. Şimdi bu bizim Makedonya'da silip süpüren çifti, silip süpürecek dansçıların ki çoğunu dünya henüz tanımıyor, var olduğu bir ülkede bu dansçılar nasıl bu seviyeye geliyorlar? Yani neler yapmalıyız ki bizler de bu seviyeye çıkalım? Bunu biraz konuşmak istiyorum. Öncelikle gelin bu dansçıların bizde olmayan ya da bizim henüz o kadar geliştirmediğimiz, o seviyeye henüz çıkartamadığımız özelliklerine bir bakalım. Önce bence madde madde gidelim. Daha akılda kalıcı olur. 1. İnanılmaz hızlılar. 2. Sunum kaliteleri, iç hissiyatları çok üst seviyede. 3. Temel dans teknikleri kusursuz. Temel dans teknikleri dikkat etmenizi istiyorum. 4. Performansları sırasında fiziksel kondisyonlarını asla düşürmüyorlar. 5. Freestyle performansları dahi koreografi sunar gibi. 6. Spesifik salsa bilgileri zaten çok iyi. Bu elementleri kullanma şekilleri ise çok farklı. 7. Özgüvenleri uç seviyede ve bunu her şekilde sizlere hissettiriyorlar. 8. Son derece özgünler ve 9. En önemlisi seviyeleri ne olursa olsun bir antrenörü benimsiyorlar. Şimdi bu önemli başlıklar zaten kulak aşinası olduğumuz ama altının dolması için gerekli çalışmayı ülke olarak böyle henüz yapamadığımız ya da yavaş bir şekilde yaptığımız başlıklar. Şimdi birinci başlığa bir açıklık getirelim. Ne dedik? İnanılmaz hızlılar. Evet. Gerçekten öyleler. Şimdi örneklendirerek gidersek bizim sporcularımız yavaş mı? Yani değiller. Yavaş kesinlikle değiller tabii ki. Hızlılar ama bu hız bazı sporcularımız dışında sunumun ilerleyen sürelerinde kademeli olarak kayboluyor. Sporcu yarışmaya başlıyor. 15 saniye içinde ne var ne yok tüketiyor. Kalan performans baş aşağı gidiyor. Çoğu üst seviye Türk sporcuyu freestyle performans sonunda kenardan topluyoruz. Şimdi hakemler İtalyan sporcuları seçemiyor freestyle hitlerde. Yani kız erkek fark etmez. Sporcuyu beğeniyor ama bir türlü sırt numarasını göremiyor. Sporcu 1, 2, 3, 4, 5 yani umurunda değil. Öyle bir kararlı iç enerji ile hareket ediyor ve dönüyor ki sırt numaranın silüeti dahi görünmüyor. Şimdi diyebilirsiniz ki geçsin hakemler hocam. Yani geziyorlar. Ama hakem sorun şu, ama hakem gezerken sporcu aynı yerde durmuyor ki. Hakem 2 birimle geziyorsa sporcu 30 birimle yer değiştiriyor. Şimdi bunu yaparken heat'in sonuna kadar aynı hız ve çevikliği de koruduğunu düşünürsek hakemler için felaket, izleyiciler için görsel bir şölen. Şimdi hani bazı yarışmalarda bir kişi aradan sıyrılır, hemen seçilir. Bak bu çok hızlı, bu çok iyi, çok çevik dersin. Şimdi bizim ülkemizde dersin. Ya İtalya'da maalesef bunu diyemiyoruz. Çünkü hız ve çevikliği ayırıcı unsur olarak değerlendirmeyi yıllar önce bırakmışlar insanlar. Yani bu hız ve çevikliği zaten işin temeli olarak kabul edip o şekilde geliştirmişler kendilerini. Yani nasıl daha iyi olacağız? Hani daha iyi nasıl sporcular yetiştiririz? Bu konuya biraz sonra geleceğim. Yani şimdi ikinci maddeye bakalım.
Neydi ikinci madde? Sunum kaliteleri ve iç hissiyatları üst seviyede. İşte aynen öyle. Çünkü bunun sadece bir spor değil, sanat olduğunu da unutmamışlar ki özellikle bir sahne sanatı olduğunu aslında unutmamışlar. Hareketleri kusursuzlaştırdıktan sonra özel olarak hareketin sunumuna belki hareketten daha fazla saatler harcamışlar. Şimdi abartıya kaçmadan, yani sporcunun görünüşünü basitleştirmeden, izleyenleri irite etmeden bunu yapmayı başarmışlar. Hiçbir dansçı aynı morfolojik yapıya sahip olmadığı gibi böyle aynı hissiyata da sahip olamaz. Şimdi her figür her dansçıda farklı durur. Temel tekniğe zarar vermeden gelişen bu özelliğe dikkat edin, sunum kalitesinde özgünlük denir. Ya bir düşünün, kaç tane bu özelliklere sahip dansçımız var? Burada sunum sırasında gülmekten, böyle güleç yüzlü olmaktan bahsettiğimi düşünen varsa hani büyük talihsizlik içindedir. Sporcunuz coşku, heyecan, üzüntü, sevinç, mutsuzluk ve benzeri duyguları dansıyla anlatabildiği, beden dili sizlere bunu geçirebildiği gün bizler o seviyede dansçılar çıkartacağız. Şimdi bu nasıl olabileceğine birazdan yine değineceğim. Çünkü sadece onlar şöyle böyle diyerek yıllarımız geçiyor. Daha somut adımlar atmak gereken bir dönemdeyiz. Ne dedik? Temel dans teknikleri çok iyi, evet. Çok iyi. Hem de fazlasıyla. Sporcuların herhangi biri Türkiye tadında salsa dansı adına gelişen ülkelerde emin olun star olur. Yani farkında değiller bunun ama onlara göre daha çalışacakları çok şey var. Kat edecekleri çok yol var. Ne güzel bir düşünce. Yani 6-8 ay eğitim alıp 3-5 video çekip ünlü olmaya çalışan, hani para kazanmaya, sosyal statü elde etmeye çalışan gençlere hani selam ve örnek olsun bu bakış açısı. Konumuza dönecek olursak hani dans teknikleri dedik, işte salsa demedik fark ettiyseniz. Dikkat! Sporcuların tamamı başka birçok branşta kendilerini geliştiriyorlar. Hızlarını arttırmak için başka dans ve antrenman metotları, esnekliklerini arttırmak için başka metotlar, güç için farklı çalışmalar yapıyorlar. Birçoğu ile sohbet etme fırsatı buldum. Bunların bazılarını başka bir videoda sizlerle paylaşacağım. Yani sonuç olarak temel dans tekniği değişmez. Bunu sporcuya vermeden, en azından denemeden elit sporcuya ulaşmamız pek de mümkün değildir. Bilmem nerenin şampiyon olurlar ancak star olamazlar ve olamayacaklar. Elit sporcu olamayacaklar. Şimdi bir diğer madde fiziksel kondisyonları ne dedik? Üst seviyede dedik. Şimdi bu konuda söylenecek çok şey var. Sizlerin de tahmin edebileceğiniz gibi, ama tabii ben kısa keseceğim bu kısmı. Sporcularımızın 2 dakikalık freestyle performanslarından sonra 5 dakika kendilerine gelememelerini yıllardır hani böyle üzüntüyle seyrediyorum. Bundan 3 sene önce İtalya'da ulusal şampiyonasında görev yaparken sporcuların bu özelliklerine yani birebir şahit oldum. 1 dakika 50 saniye performans, yaklaşık işte 25-30 saniye ara, bir performans daha, bir kez daha ara, bir performans daha. Yani sahneye çıkan bir sporcu 4 kez farklı danslara ait performansı birer dakika 50'şer saniyeden oluşan bölümlerle 30'ar saniye maksimum aralıklarla sergiliyor. Şimdi bunu sözle söylediğimde bir şey ifade etmemiş olabilir. Ama tam performansla bu seriyi tamamlamak yani gerçekten her dansçının yapabileceği bir şey değil şu an için. Bizim ülkemizde uygulanmayan bu sistem üzerinde en çok düşünülmesi gereken sistemlerden biri. Bu konuya da birazdan döneceğim. Sonuç olarak bu fiziksel yükü kaldırabilen dansçılarla aynı eşik üzerinde boy ölçüşebilmek için benzer süreçlerden geçmemiz gerekmekte. Bir diğer başlığımız freestyle performanslar bile koreografi gibi. Ya evet öyle. Zaten koreografi yapıyorlar. Son yıllarda buna adapte olmayı denesek de yine de henüz istenilen verim alınmış durumda değil. Değişen müziklere uyum sağlamaya çalışırken bir taraftan da çalıştığın koreografinin dinamiklerinden ödün vermemek ve seriyi tamamlayabilmek başlı başına uzun süreli bir program ve antrenman statiğinin konusu. Yan yana birkaç 8'lik shine yani ezberlemekten çok daha fazlası var, emin olun. Yani buzdağının görünmeyen kısımlarına bakmak için inanın bana kafamızı soğuk suya sokma zamanı geldiyse o kafa o suya girmeli. Sporcularımız için, gençlerimiz için, ülke başarımız için buna ihtiyacımız var. Freestyle'deki her şey serbest konusuna da birazdan geleceğim. Konuyu dağıtmadan bizim henüz o seviyeye çıkaramadığımız özellikleri sıralamaya devam edelim. Ne demiştik? Spesifik salsa bilgileri zaten çok iyi. Bu elementleri kullanma şekilleri ise çok farklı. Aynen öyle. Bu bilgiler gökten mi indi İtalyanlara? Yani elbette hayır. Yani durum şu aslında. 2003 ile 2008 arasında İtalya'da
salsa adına böyle altın bir çağ başladı. Bu yıllarda Güney İtalya'ya yerleşen Küba kökenli uluslararası çok iyi dansçılar bilgilerini İtalya'nın güneyiyle paylaştılar. Aynı dönemlerde böyle Kuzey İtalya'da da competition style ve hip hop salsa fusion'a eşlik eden power salsa akımı hız kazandı. Yaklaşık böyle 2009 yılına kadar süren bu ayrılık hikayesi böyle yavaş yavaş 2009'da son bularak bir ilişkiye dönüşmeye başladı. Cuban style ve Orisha kültürü ve güneyden Kuzey İtalya'ya nüfuz ederken aynı şey kuzeyden de güneye gerçekleşti. Şimdi bunun en büyük nedeni belirttiğim gibi daha iyi imkanlar için İtalya'ya yerleşen, ki buraya dikkat edin, yerleşen bu üst seviyedeki Latin dansçıları tarafından oldu. Kısa süreli workshoplar veya eğitimler yerine düzenli bir eğitim sürecinden birkaç yıl boyunca geçen İtalya böyle yavaş yavaş tüm böyle türlerin karıştığı, yepyeni fusion tekniklerin oluştuğu bir yer haline geldi. Zaten var olan büyük isimlere yenileri katılmaya başladı. Dünyada da bu gelişme kulak kabarttı ve takip etti. Türkiye'de bu süreci takip eden ülkelerden oldu. Sonuç olarak salsa bilgisinde herhangi bir açık olmayan İtalyan dansçıları bu bilgileri kendileri gibi harmanlayan eğitmenler ve yenilikçi dansçılar sayesinde hızla gelişti. Önemli olan yenilikçi kafa yapısıydı. Tüm bu bilgiler her dansçıda farklı bir görüntüye neden oldu. Kimi kabul edildi, kimi edilmedi. Ama hepsi gelişim sürecindeki yerini aldı. Ülkemizde bu yenilikleri sadece takip etti. Bazı bilgilere ulaşmanın zor olduğu o yıllarda ülkemizde birçok eğitmen kendini geliştirse de yine de sürecin hızına ayak uyduramayıp yani biraz geride kalmış olabilir. Bunun çeşitli sosyoekonomik nedenleri var. Şu an onlara çok fazla girmeyeceğim. Sonuç olarak üreten, takip edilen bir İtalya ve onu takip eden ülkeler oldu ki biz de bunlardan biriyiz halen. Çoğu açıdan bu kötü bir şey değil elbette. Ancak bizlerin de üreten yenilikçi, vizyoner dansçı ve antrenörlere ihtiyacımız var. Ama bu konu tabii ki başka bir videonun konusu. Bunu da uzun uzun tartışacağız sizlerle. Ne demiştik başka? Özgüvenleri uç seviyede ve her şekilde bunu hissettiriyorlar. Evet, hissettiriyorlar. Sahnedeki özgüvenleri sahne arkasında başlıyor. Sahne önüne çıkarken bambaşka bir kimliğe bürünüyorlar. Şimdi bunu nasıl yaptıklarına ve bizim yapmamız gereken çalışmaları hani son bölümde biraz değineceğim. Bazı şeyler kelimelere dökülmesi zordur. Bu da onlardan birisi. Yani sporcunun mutlaka deneyimlemesi gereken bir durum. Sporcunun ruh halinin kontrolü ve bu kontrolün performans sırasında sekteye uğramadan sürekliliği son derece zor bir özelliktir. İnanın bana, figürü yapmak kolay. Bu kısımları dengeli tutabilmek daha zordur. Özgüven karakter özelliğidir. Ancak geliştiremeyecek bir özellik kesinlikle değildir. Yani tüm çalışmalardaki eksiklikler kapatıldıktan sonra özgüven ve sunum çalışmalarına ağırlık verilmeli. Konu ile ilgili yani bence profesyonel yardım alınmalıdır. Yani pek vizyoner olmayan, yani kendini bu konularda geliştirmemiş, belli düzeyin üzerine çıkmamış antrenörlerin yapabileceği bir şey maalesef değil bu konu. Yani ben yaparım, ne var ki? Hani dediğinizi duyar gibi oluyorum. Ama öyle değil. Bizim toplum olarak en büyük sorunumuz her şeyi yapabileceğimize olan altı boş inançlarımızdır. Doğru, insan her şeyi yapabilir ama her şeyin en doğrusunu bilemez. Sizin kurduğunuz 20 cümle hiçbir işe yaramazken işi bilen bir profesyonelin söylediği tek cümle onunla geçirdiği 1 saat sporcuda dönüm noktası yaratabilir. Sohbetlerim sırasında sahne sunumlarını nasıl güçlendirdiklerini sorduğum İtalyan dansçılar çoğu aynı şeyi söyledi. Ne mi söylediler? Birazdan son bölümde paylaşmaya çalışayım. Bir diğer başlık son derece özgünler. Buna kısaca az önce değindim. Ama şunu belirtmeden geçemeyeceğim. Rekabetin bu ölçüde yaşandığı bir ülkede özgünlük bir numaralı aranan özellik olarak karşımıza çıkmakta. Kimse sizin partner worklerinize, hızınıza, postürünüze bakmıyor. Onlar gereklilik, ayırıcı unsur değil. Ayırıcı unsur özgünlük. Herkes kendisine öğretilen şeyi veya birinden gördüğü, öğrendiği bilgiyi nasıl değiştirip kendime özgün bir hale getirebilirim diye kafa patlatıyor. Birçok ülkedeki dansçılar gibi hazıra konmak yerine bilgiyi şekillendiriyor. Bu sayede bambaşka sunum seyirleri ve figür bağlantıları ortaya çıkıyor. Ya onların kültürüne yakın, o yüzden üretebiliyorlar gibi sığ ve korkak bir bakış açısına sahip olmamalıyız. Bizim ülkemiz dansçıları çok daha iyisini yapacak potansiyele sahip. Önemli olan o potansiyeli şekillendirip enerjiyi kinetik şekle dönüştürebilmek. Burada hepimize büyük sorumluluklar düşüyor. Son olarak ne demiştik? Seviyeleri ne olursa olsun bir antrenörü, ustayı, sensei, adına her ne derseniz bunu benimsiyorlar. Çoklu eğitim alıyorlar ancak günün sonunda çalıştırıcısı ile aynı salona giriyorlar. Çoğu sporcu antrenöründen daha iyi dans ediyor ancak
durumun gerçekliğini asla unutmuyorlar. Sporcunun görevi dans etmek, antrenörün görevi ise vizyon ve bilgi katkısı sağlamak. Antrenörler kendilerini güncelliyor, sporcular kendilerini güncelliyor. Üst seviyede rekabet çarkında uçar adım gidiliyor tabii ki. Peki bu bizden daha ileride olan özelliklerini saydık. Tamam, çok güzel. Bizler neler yapmalıyız ki sporcularımız bu seviyeye çıkabilsin? Bir değil, onlarca, yüzlerce sporcumuz bu seviyede dans etsin. En iyi sporcumuz değil, en iyi sporcularımız olsun. Öncelikle bunun bir spor olduğunu bağıra bağıra kendimize, çevremize söyleyelim. Önce biz inanalım. Sonrası yavaş yavaş şekillenir. 15-20 senelik saçma tartışmalardan çıkalım. Yani gelin biraz daha derine inelim. Yani bundan sonra anlatacaklarım şahsi vizyonumu kapsamaktadır. Yani beğenip beğenmemek elbette sizin takdirinizdir. Şimdi biz tüm sporcular bale ve caz dans eğitimi almalı Türkiye'de. Birinci maddemizde. Bir yıl en az aralıksız bu eğitimlere devam etmeli. Uzun vadede 5 yıl az da olsa devam etmeliler. 2. Madde sıralayalım. Tüm sporcular salsa dansının ülkemizde pek aşina olmadığı dans sporu temel eğitiminden geçmelidir. Bu sayede sayısız fayda görecek, sporculuk hayatlarına vizyon katacaktır. 3. Tüm sporcular böyle jimnastik eğitimi almalıdır. Programın nasıl olacağı diğer branşlarla etkileşimi göz önünde bulundurularak antrenörler tarafından uzun vadeli planlar yapılmalıdır. Sporculara böyle spesifik salsa bilgisi verilmeden önce bu çalışmalar ufak ufak yapılmalı. Salsa dansına adım atmış sporcuların bu yan dalların salsa dansı ile girift konumunu benimsemesi sağlanmalıdır. 4. Üst seviyede fiziksel yeterlilik için güç antrenmanları yapılmalı ve her türlü kötü alışkanlıktan sporcular uzak tutulmalıdır. Sporcular yarışma döneminin öncesinde bilinçli bir programla kampa alınmalıdır. 5. Sporculara kesinlikle drama dersi aldırılmalı. Duygu ve his değişkenliği üzerine eğitimlerden geçirilmeli. Daha sonra bunu nasıl sahnede uygulayabilecekleri anlatılmalıdır. Drama eğitimi başlı başına özgüven eğitimleri içerir zaten. Drama eğitimi sayesinde sporcunun star olma şansı gözle görünür şekilde artmaktadır. 6. Kulüplerin sporcularına çok yönlü antrenör desteği sunması şarttır. Az önce bahsettiğim gibi biz o tek başımıza her şeye yeterli olamayız. Sonunda olacak uçup giden sporcumuzun ardından gözyaşı dökmek olacaktır. Antrenör bilinci olan sporcular yetiştirmeliyiz. Şimdi bunlar genel olması gerekenler. Birçoğumuz buna nispeten aşinayız. Peki operasyonel olarak neler olmalı? Gelin bir de aslında bu taraftan bakalım. Önemli kısmı da bu aslında. Madde madde ilerleyelim. 1. Federasyon yarışmalarına ayrı bir kategori olarak merenge dahil edilmelidir. Dans sporundaki jive ne ise sportif salsa için merenge odur. Yabancı sporcuların bu üst düzey fiziksel yeterliliklerinin başında merenge dansı gelmekte. Ya bazıları şu an gülüyor olabilir ama İtalyan yarışmalarındaki merenge dans sporcularını izledikten sonra aynı gülüşün üzüntüyle karışık hayranlığa dönüşeceği de bir gerçektir. Şimdi sporcular 4 ayrı dans türünü arka arkaya sahneleyebiliyor. Performanslarını buna göre ayarlıyor. Enerji konumunu düzenliyor ise biz zaten ülke olarak koskocaman bir adım atmış olduğumuz yani görünecektir. Salsayı hızlı zanneden sporcularımız merenge ile tanıştıktan sonra bu fikirleri hızla değişecek. Merenge dansından kazandıkları çeviklik ve hız salsa dansının kalitesini en üst seviyeye çekecektir. Elbette ülkemizde hani bu geçiş yavaş olacaktır ama süreç tamamlandığında 20 yıllık açığımız bir anda 5-10 yılı kapanmış olacaktır. Yani detaylı bir video bu konuyla ilgili çekmem gerektiğini düşünüyorum. Bu da sizlerle yakında buluşacak. 2. A klasman kuralları tamamen özgür bırakılmalıdır. Ya sporcunun altyapısı neye el veriyorsa hepsini sahnede gösterebilmelidir. Tüm akrobasi ve droplar serbest olmalı. Sporcular artık sunumlarında gecede dans eder gibi dans ederek iyi dereceler alamayacaklarını bilmelidirler. Bunun spor olduğunu kabullenmek önce spor dışındaki elementleri bir kenara koyarak olmalıdır. Aksi durumda sportif olarak dikkat edin. Sportif olarak birçok ülkenin dansçısına bakan hayranlık dolu gözler uzun yıllar bizlerle beraber olacaktır. Salsanın kültür vesaire kısımlarını festivallerde dileyen yaşayabilir. Ama spor denildiğinde maalesef dünyanın gerisinde kalmak istemiyorsak derhal bu bakış açısı güncellenmelidir. 3. Ülke genelinde en üst seviyede yurt dışı antrenörler ile 1-2 haftalık sporcu kampları düzenlenmeli. Bu kamplarda beslenmeden
mental hazırlığa, dramadan baleye, esneklikten güç antrenmanlarına kadar her tür vizyon çalışmalar yapılmalıdır. Bu organizasyonlar sadece federasyon kaynaklı olmayıp bu konuya vakıf başka merciler tarafından da yapılabilir. 4. Maddi duruma el vermeyen sporcuların da bu üst seviye yurt dışı sporcular ile aynı pistte yarışması sağlanmalıdır. Gerek varsa kaynak bulunarak bu sporcuların tamamı ülkemize davet edilerek özel yarışmalar düzenlenebilir. Sporcunun rekabet ortamındaki gelişimi saatlerce günlerce yapılan çalışmalardan çoğu durumda çok daha değerlidir. Sporcu pistte kalarak gelişir. 5. Yarışmalarda bir sporcu 3 veya 4 ayrı dans performansını arka arkaya yaparak değerlendirilmeli. Dans sporundaki gibi her kategorinin birincisi açıklanmalı. En sonunda total birinci belirlenmelidir. Şimdi bu kategorilere aslında bakacak olursak birincisi salsa on two. İsteyen New York yapar, isteyen Porto Rico ki bunun ayrımını lütfen araştırınız. İkincisi salsa Cuban. Yani burada rumba Wawanko ve Orisha Fusion diye alt metin olarak adlandırabiliriz. Üçüncüsü merengue ve dördüncüsü bachata Dominican. Şimdi bachata Dominican'ın kuralları ülkemize göre mutlaka gözden geçirilmeli, çerçevesi net belirlenmelidir. 2010'lar civarında dünyada böyle hız kazanan sensual veya romantika bachata federasyon bünyesine dahil edilmemeli. Özel yarışmalarda varlığını sürdürmeli. Bachata'nın kökeni olan Dominican bachata performanslara mutlaka eklenmelidir. Bu eklenti sportif altyapı dahilinde olmalıdır. 6. Üst seviyede saygın eğitmenlerin katılabileceği master class açılmalı ve teşvik edici unsurlarla benimsenmelidir. Bu sayede eğitmen ve antrenörler de kendilerini sürekli güncelleyecek, aynı zamanda yarışmalardaki enerji ve izlenebilirlik artacaktır. 7. Her müsabaka öncesinde antrenörlere ayrı, sporcu velilerine ayrı seminerler yapılmalı. İçeriği tatmin edici ölçüde dolu olmalı ve bu seminerlerin içeriği de sürekli güncellenmelidir. Şimdi sonuç olarak bu İtalyanlar iyi kardeşim. Hani gerçekten iyi. Birçoğunuzun söylediği gibi bizden 15-20 sene ilerideler. Doğru. Ya bu bilgiyi birbirimize söyleyerek ne değişiyor? Hiçbir şey. Yani elbette konu çok daha derinlemesine masaya yatırılacak bir konu. Yani benim de anlatmadığım sayısız şeyler var. Sizin de söylemek istediğiniz sayısız şeyler vardır biliyorum. Hepinizin tecrübesi, bilgisi, imkanlar dahilinde bizleri bugünlere getirdi. Kendimize ne kadar iyi olduğumuzu söyleyerek çevremizdeki birkaç kişinin övgü dolu sözleriyle süreci sonlandırarak kendimize sporcu veya spor elemanı derken sporun gerekliliklerinden hiçbirini yapmayarak kafamızı kuma gömülüp soğuk suya girmekten çekinerek gelişemeyiz. Ya ilk başta bir cümle söylemiştim. Unutmuşsunuzdur, ben hatırlatayım size tekrar. Hızlı yürümek istiyorsanız yalnız, uzağa yürümek istiyorsanız biriyle yürüyün. Biz bugüne hızla geldik. Hepimiz yalnız bir şeyler yaptık. İyi kötü sürece katkı sağladık. Hızlı yürüdük ama yalnız yürüdük. Bizden daha yavaş yürüyenlerin ne kadar uzağa gittiklerini şaşkınlıkla izledik. İzlemeye de devam ediyoruz. Unutmayın, ya bilgi paylaştıkça büyür. Ortak akıl bizi geleceğe taşırken şahsi vizyonumuz sadece sizi yarına taşır. Biz olmayı ve söylemlerimizi veya davranışlarımızı çoğul bilince yaymayı öyle ya da böyle öğreneceğiz. Bu sayede göreceğiz ki gelecekte ülkemiz bu sporda en iyi yerlerde olacak. Buna inancım tam. Düşüncelerinizi paylaşmak isteyen herkesi yorumlara bekliyorum. Beğenir ve abone olursanız çok daha fazla güzel yüreğe hep beraber ulaşırız. Bilip bilmeden de yeni videoda görüşmek üzere. Sevgiler, selamlar, saygılar.